Evet arkadaşlar, merhabalar. Bir ara verdik ama sebebi vardı. Yeni çekimler için görüşmeler, fikir çalışmaları yaptık. Biraz da konu bekledik. Konu da bugünlerde herkesin merak ettiği, muhtemelen sizin de çok yakından takip ettiğiniz. Hani güneyimizde bir sürü şeyler oldu, şimdi kuzeyimize. İşte yine doğumuzda oldu. Hatırlarsanız geçmişte Gürcistan, sonra Karabağ, İran, arkasından Suriye, e, Irak derken şimdi Ukrayna, Kırım'dan sonra ve Donbas çatışmalarından sonra daha büyük bir olayla karşı karşıya. Çok önemli bir konu. Karadeniz şu ana kadar hep hani kavgasız uzun bir dönemi içinde barındırıyordu. Ama gerilim artık son noktaya gelmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin dediğine göre Rusya Ukrayna'yı işgal edecek. Peki biz nasıl bakalım, biz nasıl okuyalım isterseniz geçmişteki örneklerden gidelim. Şimdi iki tane emperyal devlet var, emperyalist devlet var diyelim. Birisi Rusya, bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. İkisi de ekonomik boyutta birbirinden farklı güçlerde olsa da askeri olarak açıkçası birbirlerine nükleer güç olarak da askeri birliklerin eğitimi, büyüklük olarak da birbirlerine yaklaştıkları yerler var. Yani savaşmak istemeyecek olan iki tane kuvvetten bahsediyoruz. Yani sonuçları yıkım olacak. İki devleti de onlarca yıl geriye atabilecek kadar bir denklikten bahsediyoruz. Tabii bunun tek kazanan olur. Çin arayı 2030'lara, 2025'lere bile beklemeden şimdiden alır götürür ve bu farkı onlarca yıl ileri atabilir. Peki iki tane devlet ne yapıyor peki Ukrayna'da? Arkadaşlar, büyük devletler geçmişte de olduğu gibi örneklerine baktığınızda emperyalist devletler diyelim, büyük devletler demeyelim, tam doğru tabir o. Bir yer belirliyorlar ve orayı santraç tahtasındaki hamleler gibi kullanıyorlar. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi Kennedy döneminde de hatırlarsanız Küba kriziydi. Yani Küba'da yaşanan o füze kriziydi. Herkes baktığında olayın yalnızca o kısmına baktı. Ama bir de ne vardı? Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönemde Türkiye'ye yerleştirmiş olduğu nükleer füzelerdi. Bu nükleer füzelere hamlesini Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Küba'da yaptı. Yani satranç tahtasında iki tane denk kuvvet birbiriyle kavga etmek istemediğinde birbirlerine sürebilecekleri yeni bir alan yaratıyorlar. Yani kavgayı yapabilecekleri ve pazarlık açabilecekleri bir alan açıyorlar arkadaşlar. Küba böyle bir yerdi ve Küba'nın sonunda Türkiye'deki bulunan nükleer füzeler Türkiye'den çekildi. Aynı zamanda o dönem belki çok tartışılan konulardan bir tanesiydi. İşte yüksek irtifadan giden keşif araçlarının Türkiye konuşlandırılmasından da vazgeçilmesi de bunlardan bir tanesiydi. İstihbarat amaçlı uçuşlar. Bugün ne var peki? Bugün kavga nedir ki Ukrayna'da iki ülke yeni bir satranç tahtası belirleyip bunun üzerinde kendilerine zarar vermeyecek ama pazarlık elini kuvvetlendirecek hamleler yapmaya çalışıyorlar. Hamle çok basit. Rusya Ukrayna'yı NATO'ya girmesini istemiyor. Çünkü NATO'ya girdiği andan itibaren oluşacak tablo Rusya'nın güvenlik krizini çok sıkıntılı bir noktaya getirecek. Bir yerde haklı mı? Bir yerde şöyle haklı. Genişlememe sözü verilmişti kendisine. Yani bu anlamda haklı. Yoksa Rusya'nın Kırım'ı ve diğer konuların haklı diye bir iddia edecek halim yok. Ama ilk Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya ile görüşmeler yapıldığında Rusya'nın tek isteği NATO'nun kendisine doğru genişlemesinin engellenmesiydi. Ama o verilen sözler, o dönemdeki verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Ve steplerinden oluşan Ukrayna'ya, NATO'ya girdiği andan itibaren Moskova'nın güvenliğinden ve Rusya'nın güvenliğinden endişe ediyor.
Yani tutabildiği kadar sınırlarından uzak tutmaya çalıştıkları bir strateji belirlemiş durumda Rusya. Bu nedenle de kullanabileceği alanlarda kendisiyle beraber ittifak halinde yararlanabileceği Rus kökenli kişilerin de yaşadığı yerlerde belli alanlarda kendisine o tahtayı oluşturabiliyor. Bunlardan bir tanesi Donbas bölgesideki çatışmalar 2014'ten beri. 6 Nisan 2014'ten beri yapılıyor ve şu anda Novorossiya Federal Devleti diye bir devlet oluşmuş durumda. Yani 2 tane bölgeden oluşuyor. Lugansk ve Donetsk. Bu 2 alanın birleşmesinden oluşmuş olan bir federal devletten bahsediyoruz. İşte yine Karabağ gibi o günden beri sorun büyük devletler araya girmesiyle çözülmeye çalışıyor ama oradaki Saftaş tahtasındaki yer, açıkça söyleyelim, bu alan Novorossiya Federal Devleti'nin olduğu alan. Böyle alanlar yaratıyor. İşte belki buna benzer bir alan daha söyleyebilirim. Çok ilginçtir. Hani herkesin de çok tartışacağı ama oraya gelmeden önce şöyle söyleyelim. Ukrayna pozisyon itibariyle baktığınızda bu olayın içerisinde aynı Küba. Ama bu sefer açık söyleyelim, ABD'nin Rusya'ya yaklaştığı Küba'sı. Bir dönemin Rusya'nın ABD'ye yaklaşmak için kullandığı Küba örneğinde olduğu gibi Ukrayna'yı da bu sefer ABD kullanıyor. Aynı pozisyonda. Hatırlayın, o dönemde Kennedy'nin Küba'ya gidecek olan gemilerin yaklaşmasını engellemek için Küba'yı ablukaya altına aldığı ve Rusya'dan gelecek olan gemilerin durdurularak aranması emrini verdiği, hatta 2 tane donanmanın karşı karşıya gelme noktasında olduğunda da karşılıklı olarak müzakere ettikleri konuyu hiç unutmayın. Bakın bu konu iyi okursanız, özellikle Küba krizini iyi okursanız, Ukrayna krizini de anlayabilirsiniz. Bu sefer aynısını kim yapıyor? Bu sefer ABD kendi Küba'sını Ukrayna'da yaratıyor. O da o alanın içerisinde kendisinin kullanabileceği faktörleri kullanıyor. Bu böyle bir şey. Bu sefer ne yapıyor? Rusya Ukrayna'yı abluka altına alıyor. Kimlerle alıyor? Yani şöyle söyleyelim. Ukrayna'nın işte Kırım bölgesinin elden çıkması ve Rusya'ya katılmasıyla beraber oluşan süreçten önce yaklaşık 5638 kilometrelik bir hudut hattı var, kara hattı var. Bu kara hattının içerisinde kimlerle sınırdaş? Açıkçası şöyle bir düşünelim. Yukarıda Belarus var. Belarus'un da sınırı 1084 kilometre arkadaşlar. Yani ölçütleri karşılaştırmak anlamında söylüyorum. Bizim Suriye sınırından büyük bir sınırdan bahsediyoruz. Aşağı yukarı yakın sınır ama onlarınki biraz daha büyük. Peki ne var? Moldova'yla 1222 kilometrelik bir sınırları var. Rusya'yla 2295 kilometre. Yine bunun bir kısmı Karadeniz, alt taraf Karadeniz 1057 kilometre deniz sınırı var. Ve buna ekleyeceğiniz neler var? İşte en son Kırım'ın ilhakından sonra orada oluşan kara sınırını da ekleyebiliriz. Çok büyük bir şey değil ama orada da bir kara sınırı var. Yani şöyle baktığınızda Belarus'tan başlayan, Rusya'yı devam eden, bu Novorossiya'nın kendi içindeki sınırını da dahil edin. Aşağı kadar geliyorsunuz. Aşağıda Kırım Tatar, Karadeniz bölgesi bitmiyor. Bu sefer Moldova'nın içerisinde 90'lı yıllarda başlayan çatışmalarla şekillenen, yine orada Rus grup var ve onların oluşturduğu Transdinyester
diye bir bölge var. Burada da yine Rus askerleri var. Yani orada da bir alan yine Rusya tarafından kontrol ediliyor. Nereden bakarsanız bakın şöyle bir hat çizin. Karadeniz'de de güçlü bir Rus donanması olduğunu da düşünürseniz aşağı yukarı sınırlarının büyük bir kısmı, ben size söyleyeyim, Rusya tarafından çevrelenmiş durumda. Peki Ukrayna ordusunun böyle bir savaşı kazanma şansı var mı? Tabii ki savaşın kazanıp kazanmaması ile ilgili süreçleri kimse bir şey söyleyemez. Yani net bir savaşın süresini veremezsiniz. Kısa süreli savaşlar kazanılabilir, belli bir yerleri alanınıza tutabilirsiniz. Ama bunu uzun vadede tutmanın maliyeti çok ağırdır. Bunun en önemlilerinden bir tanesi Afganistan'dır. Yani Afganistan'a ABD de kazanarak girdi, hatırlayın. Rusya da kazanarak girdi ama kalıcı olamadılar. Ukrayna'da da bunun maliyeti çok ağır olacaktır. O yüzden yani bu savaşın kazananı, kaybedeni gibi yenebilir. Yani ilk başlangıçta alanda ezebilir, toprak elde edebilir. Ama uzun vadede sonuçların ne olacağını açıkçası bu coğrafyada çok da fazlasıyla bilemez. Alması olduğunu da düşünürseniz aşağı yukarı sınırlarının büyük bir kısmı, ben size söyleyeyim, Rusya tarafından çevrelenmiş durumda. Peki Ukrayna ordusunun böyle bir savaşı kazanma şansı var mı? Tabii ki savaşın kazanıp kazanmaması ile ilgili süreçleri kimse bir şey söyleyemez. Yani net bir savaşın süresini veremezsiniz. Kısa süreli savaşlar kazanılabilir, belli bir yerleri alanınıza tutabilirsiniz. Ama bunu uzun vadede tutmanın maliyeti çok ağırdır. Bunun en önemlilerinden bir tanesi Afganistan'dır. Yani Afganistan'a ABD de kazanarak girdi, hatırlayın. Rusya da kazanarak girdi ama kalıcı olamadılar. Ukrayna'da da bunun maliyeti çok ağır olacaktır. O yüzden yani bu savaşın kazananı, kaybedeni gibi yenebilir. Yani ilk başlangıçta alanda ezebilir, toprak elde edebilir. Ama uzun vadede sonuçların ne olacağını açıkçası bu coğrafyada çok da fazlasıyla bilemezsiniz. Ama onları durduracak, özellikle Rusya'nın silahlı güçlerini durduracak bir güç olduğunu şu anda kimse iddia etmiyor. Yani bu iddiadan NATO'da yok. Bu iddianın içerisinde Amerika Birleşik Devletleri de yok. Avrupa Birliği de yok. Yani Rusya ile savaşmayı göze alacak, karşısına kuvvet çıkartacak olan bir durum şu anda gözükmüyor. Peki ne var? Ne yapıyorlar ve Ukrayna'ya nasıl yardım etmeye çalışıyorlar? Ukrayna'ya iki şekilde. Bir tanesi diplomatik yollarla ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya ambargo uygularız. Yani doğalgaz ve diğer konulardaki ambargolarını uygularız şeklinde bir durum var. Bu bir gerçekçi mi? Evet, gerçekçi. Bu sene için gerçekçi mi? Bilemem. Çünkü inanılmaz bir doğalgaz krizi var. %600 artan bir yerde. Böyle bir durum ambargo ile beraber, dondurucu soğuklarla beraber olur mu? Fiyatlar bir anda tepe yaptığında %2000'lere, 3000'lere çıkan bir doğalgaz bulamama durumunun maliyeti ekonomik olarak Avrupa Birliği'ni ve oradaki insanları sarsar. Kesinlikle sarsar. Ama uzun vadede Rusya daha çok sarsılır, onu söyleyeyim. Kısa vadede belki bu sorunu atlatamaz Avrupa Birliği ama daha uzun vadede Rusya'nın daha büyük zarar göreceğini söyleyebiliriz. Rusya bunu göze alabilir mi? Bence almaz arkadaşlar. Çünkü enerji ihracıyla büyük miktarda ayakta duran bir ülkenin ve bunun Avrupa'ya daha çok sattığı bir konumda bu savaşı çok da fazla körüklemez. Ama krizi arttırarak, aynı söylediğim gibi, Küba krizinde olduğu gibi, krizi hep limitlerde tutarak, yüksekte tutarak karşı tarafın hamle yapmasını engellemeye çalışır. Bunlardan bir tanesinin ilk işareti geldi, ben size söyleyeyim. Joe Biden'ın Ukrayna'nın yakın bir dönemde NATO'ya girmesinin mümkün olmadığını söyledi. Bu nedenle aslında ilk işaretlerden bir tanesi de yerine getirilmiş gibi gözüküyor. Ama şunu da söyleyelim, yakın dönem ne getirir, ne götürür onu bilemeyiz.
Ama Ukrayna bu pozisyonda dünyanın yeni satranç tahtası. İki emperyalist devletin arasında kendisine kazanç çıkartacak hamleleri yapabilmek için seçilmiş bir alan. Ben öyle okuyorum. Onun dışında okuması yapılan arkadaşlara da saygı duyuyorum. Ama satranç tahtasında açıkça söyleyeyim, savaş çıkmaz. Oralarda çoğunlukla bu tür diplomatik hamleleri yoğunlaştırabilecek askeri manevralar yapılır. Ben çok benzettiğim için Küba örneğiyle burayı örtüştürerek size anlatmaya ve ileri noktaya götürmeye çalıştım. Bugün itibariyle, çünkü herkes şunu bekliyor, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini. Arkadaşlar zaten Rusya Ukrayna'yı işgal etmiş durumda. Yani daha nasıl işgal etmesini beklendiğini anlamış değilim. Yani Kırım bölgesini almış durumda. Novoraski bölgesi dediğimiz bölge Ukrayna'nın değerli madenlerinin, ağır sanayisinin olduğu bir bölge. Orası oradan ayrılmış bir federal devlet olarak bağımsızlığı ilan etmiş durumda. Daha ne yapması gerekiyor? Hani daha ne olması gerekiyor? Ben onu anlamış değilim. Açıkçası hani işgal edecek tartışmasından öte zaten işgal etmiş durumda. Eğer bütün Ukrayna'yı işgal etmiş diye düşünüyorsanız onun bu coğrafyada şu günlerde olması ihtimali yok. Şöyle söyleyelim, Kırım konusunda sessiz kalan, yine Donbas bölgesindeki aylıkçı hareketler konusunda ağzını açmayan Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin açıkçası Ukrayna, yani olmaz da olursa diye söylüyorum, ağzını açacağını hiç zannetmiyorum. Ne yapıyorlar? İşte teknik malzeme vermeye çalışıyorlar. Tank savar silahları vermeye çalışıyorlar. Javelinler vermeye çalışıyorlar. Hava savunma sistemleri, istihbarat sistemleri vermeye çalışıyorlar. Bu sistemlerin birçoğu, işte buna ne diyeyim, Stinger füzeleri falan gibi füzelerden bahsediyoruz, hava savunma sistemi dediğim. Görünen o ki ülke işgal edilirse, çünkü menzillerine baktığınızda bu menziller açıkçası bir konvansiyonel savaşta çok yeterli olacak sistemler değil. Aynı Afganistan'da olduğu gibi tanklara karşı şehir muharebelerinde veya helikopterlere karşı kullanılacak olan işte kısa menzilli hava savunma sistemleri, kısa menzilli tank savar sistemleri verildiğini görürsünüz arkadaşlar. Ukrayna konvansiyonel bir savaşı kazanamayacağını biliyor. İstihbarat olarak da ona bu bilgi verilmiş durumda. İşi gerilla savaşına, savaşı uzun bir süreye yayarak yıpratma savaşına girmesi tavsiye edilmiş gibi gözüküyor. Verilen malzeme, ekipman ve yığınaklanma bunu gösteriyor. Peki Rusya nerede? Nereye yığınaklanmış durumda? Belarus'u çok fazla topun dışına atmayın arkadaşlar. Belarus, Rusya ile direkt ortak hareket eden bir ülke. Yani bu konuyu konuşurken, Rusya konusunu konuşurken Belarus'suz Ukrayna konusunu çok da fazla açmamak gerekiyor. Belarus güçlü bir orduya sahip. Sovyet sistemleri tarafından destekleniyor. Yine bugünlerde bir tatbikat için bir birlik gönderilmiş durumda. Peki Rus askeri yapılanması, yığınaklanması nerede? Kiev, Belarus sınırına daha yakın arkadaşlar. Haritayı açın isterseniz bunu konuşurken. Yukarıdan baktığınızda Kiev, Belarus sınırına daha yakın. O yüzden Belarus sınırına yakın bir bölgede, Yenya diye bir bölgede Rus askeri yığınaklanması var. Belarus, Ukrayna, Rusya sınırına yakın, biraz daha Belarus'a doğru bir bölüm burası. Donetsk'te yakın olan bölgede iki yerde, bunları tercüme ederken yanlış tercüme ediyor olabilirim arkadaşlar. Pogonava ve Soloti diye iki bölgede yine yığınaklanma var. Yine Kırım'da Bahçesaray,
Ve evet, ilginç bir şey, burası da bayağı uzun bir yer. Naye diye bir yer. Burası birisi daha yukarıda, Ukrayna'nınla Katar diyorum, Kırım'ın hemen sınırına yakın olan bir bölgede, Bahçesaray'da daha aşağıda şeye yakın, Karadeniz sınırına yakın olan bir yerde yığınaklanma yapmış durumda. Zaten Karadeniz donanmasını söylememize gerek yok. Daha çok amfibi ağırlıklı bir Karadeniz'de bir donanması var. Görünen tablo bu arkadaşlar. Bana sorarsanız, ne oluyor diye sorarsanız, açık ve net söyleyeyim. Yeni Küba krizinin başka bir versiyonu Ukrayna krizi diyebiliriz. Tam doğru tabirle emperyalist devletlerin yeni oyun alanı, satranç tahtası Ukrayna diye de biçimlendirebiliriz. Biz nerede olacağız? Açıkçası biraz böyle kenarda durmakta yarar var. Çünkü iki devletin sınırdaş olmaya devam edeceğiz. Beraber ilişkilerimizi devam ettirmeye çalışacağız. Barıştan yana, çok da içine girmeden, bu olayı savaş çıkmadan, ben yine söylüyorum savaş çıkacağını düşünmüyorum ama olsun, yine de savaş çıkmaması adına mücadele ederek geçirmekte yarar var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güzel, dediğim gibi sürprizler var. O sürprizleri de yakında sizlere açıklamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ukrayna ilgili geçen gün Ukrayna-Rusya durumunu sizinle bir şekilde paylaşmaya çalıştım. Çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Fikirlerimi orada dinlemişsiniz ve cevapları da aşağısına yazmışsınız. Arkadaşlar, bir açıklama yapmak gereken bir durum var. Yani özellikle biz SİHA'ları konuşurken veya İHA'ları konuşurken bir şey atlıyoruz. Yani onları tek başına değerlendiriyoruz. Tek başına bir vasıta gibi düşünüyoruz. Hayır. Yeni dönemin belki yapısı teknoloji çağı. Teknoloji çağında ne önem kazanacak? Dünyadaki her şeyde ne önem kazanıyorsa bilgiye ulaşım ve ona verdiğiniz tepki. Hayatın gerçeği neyse, normal savunma sanayinin veya silahlı kuvvetlerin yapacağı şey de bu. Tespit, yani bilgi, ikincisi değerlendirme ve buna anında refleks verecek, herkesin beraber çalışabileceği koordineli bir sistem. Bu oraya doğru şu anda ilerliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda diğer ordulara göre bir avantajı var. Diyeceksiniz ki nasıl yani? Nasıl bir avantajı var? Bakın arkadaşlar, orduların dönüşmesi çok kolay değildir. Çünkü bir yapı düşünün, milyarlarca dolarlık ekipman ve malzeme. Onu bir anda dönüştüremezsiniz. Hem hantallığından hem de maliyetinden dolayı dönüştürmek çok daha zordur. Ama sonradan geliyorsanız, bu bazen dezavantajdır, bazen avantajdır sizin için. Eğer sonradan geliyorsanız sizin için bazen avantaj olur. Eğer bir savaşa girmemişseniz. Eğer olmazsa işte Ermenistan'ın düştüğü duruma düşersiniz. Ermenistan ne oldu, ne dedi? Biz dedi 1980'den kalma teknolojiyle kendisini dönüştüren bir Azerbaycan ordusuna direnmeye çalıştık dedi ve mağlup oldu. Aynen böyle. Dönüştürmenizi doğru yapıyorsanız hiçbir sorun yok. Peki bu dönüşüm nasıl yapılıyor silahlı kuvvetlerde? Benim gördüğüm kadarıyla birincisi, önümüzdeki dönem yaşanacak olan durum tespiti yapılıyor. Yani nereye doğru evrileceğiz, nereye doğru ilerleyeceğiz ve o ilerlediğimiz yerde, yani yeni durum ne olacak? Bir harita. Yani geleceğin muharebe sahası nasıl olacak? Bunu doğru algılıyorsanız buna göre de sistemleri yerine koymaya başlayabiliyorsunuz arkadaşlar.
İşte bugün geldiğimiz yer o. Önceden tespit, uzaktan tespit. Aselsan çok uzun zamandan beri bunu çalışıyor. Ve çok da iyi bir noktaya doğru ilerliyor. İkincisi işte uydular. Üçüncüsü bununla ilgili AVAX diye bildiğiniz, hepinizin AVAX diye bildiği uçaklar. Bunlar silahlı kuvvetler envanterinde var. İHA'ların bunları tespit etme sistemlere donatılması gibi sistemler. Bu sizi sahadaki bilgiyi alacak. Aynı zamanda elektronik harp vasıtalarıyla sahanın dinlenmesi. İşte Ufuk adlı gemi gibi gemiler. Yani denizde, karada, havada, uzaydan izleyebileceğiniz bir sistem. Muharebe sahasını takip edeceksiniz. Yani gelişmeleri çok öncesinden göreceksiniz. İşte bunu İsrail iyi başardığı için Suriye sahasında ne olup olmadığını bilebiliyor. Suriye'de bunu beceremediği için devamlı atak yiyor. O zaman gelelim ikinciye. Ne yapmaya çalışıyor? İkinci aşama ne? Bunun değerlendirebileceği çok hızlı refleks verebileceğiniz sistemler. Yani birbiriyle konuşan sistemler. Muharebe sahasının konuşması. Aldınız, bilgi aktardı. Bu bilgiye göre dost mu düşmanlığı tanımadınız ve ona göre de atak bir şekilde kullanacak vasıtayı seçtiniz. En uygun vasıtalara komut gitti ve o komutlarla beraber hedefi imha ettiniz. Ve buradaki çeşitlilik. Bunu isterseniz hava saldırısı olarak düşünün, isterseniz füze saldırısı olarak, isterseniz kara saldırısı, isterseniz deniz saldırısı olarak düşünün. Ne koyacaksanız koyun. Muharebe sahası deyince yalnızca bir yerden bahsetmediğimi anlayın diye söylüyorum. İşte silahlı kuvvetler bu sistemi şu anda diğer ordulara göre çok daha ileri bir noktaya doğru getirmek üzere, onu söyleyeyim. Çünkü onlar dönüşürken biz yeni sistemle giriyoruz ve yeni sistemin entegrasyonu çok daha kolay oldu. Peki SİHA'lar, İHA'lar burada nasıl bir pozisyondalar, onu söyleyeyim size. Hem istihbarat pozisyondalar, hem keşif pozisyondalar, hem saldırı pozisyondalar. Bu üçünü de yapabilecek olan donanıma sahipler. Çünkü insansız hava araçları neyi yüklüyorsanız ona göre devam ediyor. Geçen gün tartışılanlardan bir tanesi şunu duydum. Ya işte yani şunu söylediğim yanlış anlaşılmış. Uçaklara karşı SİHA'lar hassastır ama uçaklara karşı bir şey yapmaz anlamına gelmez. Orada oyunu değiştirme şekli şu şekilde arkadaşlar. Şimdi düşünün. Türkiye'nin bir F-16 filosu var. F-4'ler var. Bunların bir kısmı hava savunması için, yani hava muharebesi için, bir kısmı hava yer görevleri için. F-16'lar hava yer görevlerini yapıyor. Yani çoklu kullanıyoruz. Üzerine ona göre potlar koyuyoruz, sistemler koyuyoruz ve o sistemlere göre de görevlerini ifade ediyorlar. Şimdi düşünsenize. Bir muharebe sahası tahayyül edin. Kara birlikleri ilerliyor. Onlara işte taarruz helikopterleri takip ediyor. Ve uçaklar hava savunma hava üstünlüğünü sağlamaya çalışıyor. Ve alana 100 tane uçak sokuyorsunuz. Öyle düşünün. Ve bu 100 uçağın bir kısmı hava görevlerine ait olan füzelerle donatılacaktır. Bir kısmı da hava yer görevlerini vurmak üzere. Yani ona göre ekipmanlı olacaktır. İkisinin aynı ekipmanla mümkün değil. Yani hava görevlerini yapacak olan uçaklar daha hafif ve daha fazla hava füzesiyle donatılmak zorunda. Çünkü sınırlı sayıda atıyorsunuz. İkisini beraber yükleyip iki görevi de yapmak zor. Yani pilotlara sorarsanız bunu size çok net olarak açıklar. Ama düşünsenize SİHA'larınız var ve SİHA'lar sizin yerinize hava yer görevlerini alıyorlar. Yani o TİHA, Aksungurlar gibi söylediğimiz sistemler daha büyük çapta F-16'ların da F-4'lerin de atabileceği genel maksat bombalarını atabiliyorlar. Hava görevi yapacağınız uçak sayısını bir anda arttırabiliyorsunuz. Yani SİHA aynı anda başka bir kuvvet çarpanı olarak sizin uçak denkleminizi de değiştirebiliyor. Bu yüzden böyle okumak lazım. Hassasiyetleri var. Eğer TİHA gibi bir şey yapıyorsanız, TİHA'lar
üzerlerindeki radarlar sayesinde hava görevlerini de icra edebilecekler ileriki bir safhada. Yani ilk çıkanlar da olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Çünkü onun AESA radarı dediğimiz radarını Aselsan yapacaktı. Daha küçük çaplı olduğu için çalışıyorlardı. Çünkü alan daha küçük. Onunla ilgili yükleme yapıldığında işte Türkiye'nin ürettiği hava füzeleri üzerine monte edilecek. Şimdi geldiğimiz yerde SİHA'ların önemini bir kez daha anlatabildik mi? Yani size aynı anda uçak sayınında da kuvvet çarpanı etkisi yapabiliyor. Çünkü bütün uçaklar hava görevi icra etmiyor. Hava yer görevlerini de icra ediyor. Denkleminizde 300 tane F-16'nız varsa, 300 tane de SİHA'nız varsa bir anda 300 tane hava yer görevi icra edebilecek olan, akın düzenleyebilecek olan şeyleriniz olabiliyor. Bunu nerede gördük? İdlib Harekatı'nda gördük arkadaşlar, hatırlarsanız. İdlib Harekatı'nda uçaklarımız bölgeye giren Suriye uçaklarına önleme yaparken SİHA'lar direkt alana girerek vuruşlarını icra edebildiler. Ve o yüzden de 2-3 günlük bir sürede 2 TUGA'ya yakın bir birimi yok edebildiler. Bu bugüne kadarki en büyük görev. İşte o yüzden söyledim. Size SİHA'lar çoklu görev yapabilme yeteneğini kazandırıyor. Zaman zaman tartışılıyor. Türkiye'nin uçak sayısı yeterli mi değil mi? Sayısı çok tartışılır, konusu çok konuşulur. Şu anda Türkiye'nin SİHA filosu tabii ki bir SİHA bir uçak değildir. Ama anlatmaya çalıştığım mantıkla konuştuğunuzda bazı görevleri icra edebilme, F-16'ların veya F-4'lerin yapabilecekleri görevleri yapma açısından sizin için kuvvet çarpanı veya bir uçak yerine geçebiliyor.